Tarife geçmeden önce bazı konularda sizleri uyarmam gerekiyor. Çünkü işkembe yemeklerinin saymakla bitmeyen faydalarının yanında zararları da var. Mesela kolesterolü olanlar bu tarifi izlemese daha iyi olur. Çünkü canları çekebilir. Çok lezzetli bir yemek karşınıza çıkacak. Ayrıca tarife başlamadan önce de yapmamız gereken bazı şeyler var. Mesela tarifte kullanacağımız kemiklet suyunu önceden haşlamanız gerekiyor. Bu haşlama süresi en az 4 saat olmalı. 8 saat kaynatanlar da var. Çünkü o iliğin, kemiğin ve üstündeki etlerin suya işlemesi gerekiyor faydalarından faydalanabilmek için. Yine başlamadan yapmanız gereken bir işlem daha var. O da kuyruk yağını tavada eritmek efendim. Evet, bildiğiniz kuyruk yağını tavaya atıyorsunuz. O eriyor ve o yağdan da faydalanacağız. Şimdi sözü ters tavaya bırakayım. İşlemlerimize başlayalım. Kasaptan aldığımız kuzu işkembelerimizi bol suyun altında temizlenene kadar yıkıyoruz. Daha sonra böyle boş bir kaba koyuyoruz. İşkembe dolmasını neden evde yapıyoruz? Çünkü dışarıda yaptıklarımızdan emin değiliz. Nasıl hazırlandığından. Çünkü bazı yerlerde işkembeyi pişirebilmek için değişik kimyasallar kullanıyorlar. Bu kimyasallar da tabii ki zararlı. Bu suyumuzu israf etmiyoruz. Bahçeye çiçeklerimize döküyoruz. Ters tava, yani Melih Bey çevreci bir arkadaşımız, gördüğünüz gibi suyu israf etmiyor ve bahçeyi sulamada kullanacak. Kuraklıkla karşı karşıya kaldığımız şu günlerde bu tür detaylar önemli. Tekrar kabımızın içine suyu doldurup üzerine bir çay bardağı kadar sirkemiz, yarım tatlı kaşığı kadar da karbonat döküyoruz. Ve böyle bir gece işkembemizi dolapta dinlendiriyoruz. Karbonat ve sirkeli suyun içinde işkembe bir gecede bütün mikroplarından kurtulacaktır. Temizleme işlemimiz bitmedi. Bir de işkembenin üstündeki sarı bölgeler var. Onları da temizlememiz gerekiyor. Peki onları nasıl temizleyeceğiz sayın ters tava? Bir gece suda beklettiğimiz işkembelerimizin üstündeki, içindeki bu sararmış yerlerini bıçak yardımıyla temizliyoruz. İşkembe bildiğiniz gibi çok sert bir dokuya sahiptir ve uzun süreli pişirmek gerekir. Eğer bunu dışarıdan yiyorsanız bunları ön pişirmeden geçirdikleri olabiliyor. Bu da çok sağlıklı bir durum değil. O yüzden bence işkembeyi seviyorsanız evinizde yapın. İster işkembe çorbası, ister işkembe dolması evinizde daha sağlıklı olacaktır. Bilmem kime bakar gözlerin, bilmem kimi sarar ellerin. Sende kaldı yüreğim, sende soldu yüreğim. Sonra tekrar suya yatırıyoruz. Evet, temizliğimiz bitti. Şimdi doğrama işlemine geçiyoruz. Dolma yapmak için işkembeyi belli büyüklüklerde kare veya dikdörtgen şeklinde kesmemiz, hazırlamamız gerekiyor. Bu arada doğrama işlemi sırasında şekli bozan bazı parçaları tabii ki keseceğiz ama atmayacağız. Onların da görevi var. Onları da tüketeceğiz efendim. Nasıl tüketeceğimizi videonun devamında göreceksiniz zaten. Yıkadığımız, temizlediğimiz işkembelerimizi küçük küçük parçalara böleceğiz. Lif içeren gıdalar arasında bulunan işkembenin faydalarından da bahsedeyim size. İnternetten tabii ki yardım alıyorum. İşkembe protein içeren besinler arasında en doyurucu olanı. Amino asitler açısından çok zengin olduğu için sağlığımızı ve bağışıklığımızı destekleyici bir etkisi vardır. İşkembedeki protein, kas gelişimi ve dokuların tamiri açısından vücuttaki en gerekli maddelerden biridir. İşkembe içerisinde B grubu vitaminler, selenyum ve çinko gibi besinler ile vücuttaki al-yuvar üretimini destekler. Sinir sistemini güçlendirir ve vücutta bir antioksidan işlevi sağlar. DNA üretiminde ve hücre yenilemede bir rol oynar. Antikanserojendir ve kanserden koruyucu etkileri vardır. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle özellikle karaciğer yağlanmasını önler efendim. Şimdi de işkembe dolmamızın iç malzemesini hazırlayacağız. Bir baş soğan. Küçük küçük ince ince keseceğiz. Çok dişe gelmesin. Biraz şöyle kıyabilirsiniz. Şimdi iç
İç harcımızın diğer malzemelerini katacağız. 250-300 gram kadar kuzu kıyma, bir diş sarımsağımız, hemen hemen çeyrek bardak kadar, su bardağı kadar bulgurumuz, yarım su bardağı kadar pirincimiz. Çok katmaya gerek yok. 1,5 tatlı kaşığı domates salçamız. Bunlar ev yapımı. Yine 1,5 çorba kaşığı kadar biber salçamız. Muhtemelen bu salçaları da kendi yapmıştır. Çünkü çok becerikli. Bu konularda da maharetli biri Ters Tava. Size birazdan onun Instagram hesabında tanıtacağım. Neler yapıyor şaşıracaksınız. Baharatlarımız sırasıyla pul biber. Bunlar birer çay kaşığı kadar atıyoruz. Kırmızı toz biber, yeni bahar, kimyon, kekiğimiz. Salçalarımız tuzlu olduğu için tuz miktarını az katıyoruz. Ve karabiberimiz. Kimyonu biraz fazla attık. Dikkat ettiyseniz hepsi eşit değil. Biraz da tabii ki sizin damak zevkinize bağlı bir şey. Ve 3-4 tane de kıyılmış cevizimiz. Zeytinyağımız. En sonunda da 2 çorba kaşığı kadar erimiş kuyruk yağımızı katıyoruz. Ve güzelce bütün malzemeleri birbirine yediriyoruz. Dikkat ederseniz malzemeleri çok hırpalamıyor. Sadece birbirine geçmesini sağlıyor. Ezerek eziyet etmiyor. Sonuçta işkembe dolması yapıyoruz. İşkence dolması değil. Evet, içimiz hazır. Efendim içimiz dışımız bir demeyin. Şimdi de dışımızı hazırlayalım. Bu dolmada iç ve dış tabii ki farklı. Yani içinde kıyma var, dışına da işkembe saracağız. İpimizi, iğnemizi hazırladıysak dolmamızı doldurmaya da başlayalım artık, değil mi? Evet, şimdi içimizi hazırladık. İşkembelerimizi böyle küçük küçük parçalarda kare, dikdörtgen nasıl isterseniz o şekilde kesiyorsunuz. Böyle de bir yorgan iğnemiz var. Pamuklu ipliğimiz var. Şimdi önce nasıl dikildiğini göstereyim size. Böyle katlıyoruz. Buradan şu şekilde pay bırakıyoruz ki yerken bu ipi çıkartırken rahat edelim diye. Ters Tava önceden birkaç dolmayı hazırlamış. Son 2 dolmayı da bize anlatarak hazırlayacak. İğnemiz yorgan iğnesi, ipimiz pamuklu. Bu işlemi yaparken kendinizi cerrah gibi hissedebilirsiniz. Öyle. Sonra doğru yaklaştıktan sonra iç harcımızı alıyoruz. Şu şekilde içine yerleştiriyoruz. Çok koymayın. Yoksa patlama yapabilir. Göz kararı. Eğer dolu dolu istiyorsanız bu şekilde dikme işlemimize devam ediyoruz doldurduktan sonra. Bu şekilde. Sonrasında bitirdikten sonra yine bir pay bırakıyoruz. Bu payda ipimizi rahat çıkartabilmek için. Kare şeklinde hazırladığı işkembeleri ipinden biraz pay bırakarak dikti. Sonra açık bıraktığı yerden iç harcını doldurdu. Sonra tekrardan dikmeye devam etti ve bittiği noktada da ipten biraz pay bıraktı. Yerken piştikten sonra bunu tutup çekiyorsunuz. Ondan sonra yiyorsunuz. İpi çıkarması kolay oluyor. İşkembelerimizi hazırladık. Artan parçaları tenceremizin altına diziyoruz. Onlardan da faydalanacağız. Şimdi tek tek bunları böyle sırayla diziyoruz. Şimdi üstüne ilikli kemik suyu döküyoruz ve inanılmaz lezzetli pişecek. Efendim gördüğünüz gibi yemeği yerken şifa niyetine diye başlayabilirsiniz. Çünkü tam bir şifa kaynağı oldu. Kemikli ilik suyunu da ekleyince. Bakın kemik iliğinin ne faydaları varmış. Öncelikle hepinizin dikkatini çekecek özellik gençleştirici efendim. Benim için biraz geç ama vücuttaki kırmızı ve beyaz kan hücrelerine
ve trombositlere dönüşen kan hücreleri içeriyor efendim. Kemik iliğimiz bağırsak florasının düzenlenmesinde son derece etkili, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. İçinde bulunan glisin, arginin ve prolin amino asitleri anti-enflamatuardır. Ne demek bilmiyorum. Birçok hastalığın şifacısı olur. İçerisinde bulunan mineraller bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçinde bulunan birçok madde eklem sağlığını korur. Glukozamin maddesi inflamasyonu azaltır ve eklem ağrılarını hafifletir. Eklemler için doğal bir ilaçtır. Sabah gazetesinin internet sitesinden okuyorum bunları. Siz araştırın efendim. Belli ki faydaları bitmiyor. Faydalı, belli ki çok faydalı bir şey ya. Vallahi. Kolajen bakımından zengin olan ilikli kemik cilt sağlığınız için vazgeçilmezdir. Vücutta kolajen miktarı ne kadar fazla olursa yaşlanmanın etkileri o kadar uzaktır. Düzenli olarak kolajen alımı cilt elastikiyetinin ve hidrasyonunun iyileşmesine yardımcı olur. Cildin antioksidan aktivitesini arttırır. Kalorisi yüksek bir hayvansal gıdadır. Ancak protein ve B12 vitamini açısından güçlüdür efendim. B12 de lazım hepimize. Hafıza için. Demek ki ben bunları yemiyorum diye bazı şeyleri unutuyorum. Neyse ciddiye davet edemiyorum kendimi hiç. Ne yapsam? Neyse. İşkembe dolmasına geri dönecek olursak iç harcımızda kıyma ve kuyruk yağı vardı efendim. Onu işkembeyle sardık ve tenceremizi ilikli kemik suyuyla doldurduk. Tabii biraz ağır olacağı için biraz da su katmak lazım. Bir miktarda suyumuzu katıyoruz. Hem suyunu hem de kendisini afiyetle yiyeceğiz, pişireceğiz. Kapağını da kapatalım. Evet. 2 saat pişireceğiz. Evet, yemeğimiz düdüklüye girdi. Düdüklüde buhar çıkmaya başladığı andan itibaren saat tutun efendim. 2 saat. 2 saat pişecek bir yemek. Çünkü işkembe başta da söylediğim gibi kolay pişen bir yiyecek değil efendim. Yemeğimiz pişerken biraz Ters Tava'nın Instagram hesabını kurcalayalım. Buyurun neler yapıyor neler. Mesela en sevilen yemeklerinden biri dil söğüş efendim. Baş veriyoruz bir gün 2 gün önceden hazırlığını yapıyor. Size güveçte bir dil söğüş yapıyor ki parmaklarınızı arada yanlışlıkla yiyebilirsiniz. Diyet kahvaltı tabağı efendim. Sakatat konusunda uzman, gördüğünüz gibi farklı bir söğüş tabağı hazırlamış. Yani efsane bunlar. Of! Saç tava, laz böreği, karpuz kabuğu reçeli, kendi böreğini yapmış efendim. Çilekli kütük rulo pasta, kızları mest eden ceviz ve çilek çikolataya batırmış efendim bunları. Yılbaşı partisi için şekilli ekmek hazırlamış. Sipariş üzerine kışlık menemen harcı da hazırlıyor. Yine bir meyve tabağı, parmak kurabiye hazırlıyor efendim. Parmak kurabiye. Görüntüsü korkunç olsa da tadı muhteşem. Sizi Ters Tava'nın Instagram hesabına da bekliyoruz. Şimdi tenceremizi açabiliriz. Bakalım işkembe dolması nasıl olmuş? Ağzınızın suyu akacak. İşkembelerimiz pişti. Şimdi tabağımıza alacağız. Bakalım nasıl olmuşlar. Çok güzel görünüyorlar. İsterseniz suyuyla servis yapabilirsiniz. İsterseniz böyle tek başına. Bütün izleyicilerimize afiyet olsun. Bir dahaki tarifimizde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ben bu yemeği suyuyla tüketmeyi tercih ederim. Ekmek bana ağzımın suyu aka süper olur. Efendim Sayın Ters Tava Melih, eline koluna sağlık. Yeni tariflerini mutlaka bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Bilmem kime bakar gözlerin, bilmem kimi sarar ellerin, bilmem kimi
Söyler dillerin, sende kaldı yüreğim. Sende soldu yüreğim.